Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar şu anda böyle tam mevsim olarak, hava şartları olarak tam böyle geçiş dönemlerindeyiz. Grip de ortada kol geziyor. Aman lütfen dikkat edin diyorum değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bugünkü konum Gençlik Akademisi'nden yetiştirdiğimiz oyuncular neden ilk sezonda hemen bize katkı vermiyor? Bununla ilgili bir sohbet etmek istiyorum. Daha evvel bir videomun içinde kısa bir paragraf olarak geçmiştim. Bugün bu konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi kadro ekranımıza müsaade ederseniz bir gelelim. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu yeni şartlardan sonra hepimiz Gençlik Akademisi'ne yönelir olduk. Yani dolayısıyla daha çok gençlerle mücadele etmek durumunda kaldık. Şartlar gereği. Dolayısıyla Gençlik Akademisi'nden yetişen oyuncular da hemen daha 18 yaşında A takıma katıldıktan sonra istediğimiz katkıyı vermiyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, bunun tabii ki birçok nedeni var. Sizler de yorumlara yazarsanız, siz de bu konuda fikirlerinizi beyan ederseniz çok sevinirim. Her zamanki gibi değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kadromuz üzerinden gidelim. Bakın yine kadromuzu şöyle bir tarayarak gidelim. Bu kalecimiz arkadaşlar yine Gençlik Akademisi'nden yetişmiş 19 yaşında bir oyuncu. Özel yetenekleri var. Tabii ki oyun tarzı libero bir kalecimiz. Becerileri ortalama diyelim. Ortalama bir kalecide olması gereken beceriler değerli arkadaşlar. Onun dışında tabii ki gördüğünüz gibi bakın hep Gençlik Akademisi'nden gelen oyuncular. Yani aslında çok kötü değil ama direkt olarak bu arada tabii bir taraftan da takımı sizlerle paylaşmak istiyorum değerli kardeşlerim. Bunu da geçiyoruz. Bu sene daha henüz daha yeni çıkan bir oyuncumuz. Becerileri biraz daha tabii gelişmesi gerekiyor. Artık Güner oldukça gedikli oyuncularımızdan bir tanesi değerli arkadaşlar. Yine Aslan aynı şekilde oyun tarzı, beceriler aynı şekilde tabii yaş olarak biraz daha ileri. Pehlivan da altyapıdan yetişen oyuncu arkadaşlar. Dinçer oldukça iyi verim aldığım bir oyuncu. Becerileri fena değil. Normal bir şekilde seyrediyor gördüğünüz gibi. Ama benim aslında danacıdan sonraki en yükselen değerim arkadaşlar e, Ramazan Yaşar oldu. Gerçekten antrenmanlarda iyi verim alıyor. Yani iyi katkı alıyor. Dolayısıyla bunu maçlarda yansıtan bir oyuncu değerli arkadaşlar. Bu zaten kiralık bir oyuncumuz. Evet bu sene özellikle tabii o bizim meşhur danıcının yerine düşündüğüm oyuncum arkadaşlar bu Serkan Tok. Ama şu ana kadar tabii ki ben daha henüz bir verim alamadım. Dolayısıyla bunun dışında diğer oyuncularımızı da görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Danıcı'ya da geçmeden şey yapmayacağım. E, Önümüzdeki sezon Danıcı maalesef futbolu bırakıyor. 31 yaşında artık çok büyük hizmetler verdi. Yani gerçekten 18 yaşında takıma katıldıktan sonra artık sizlerin de ismini ezberlediğiniz bir oyuncu. Her takımda böyle oyuncular vardır. Her takımda böyle isimler vardır. Dolayısıyla hala daha bakın şutu bitiriciliği, kondisyonu, hızı fena değil. Şut ve bitiriciliği yine üst düzey olan bir oyuncu ama tabii ki bulunduğumuz konumda, bulunduğumuz zor rakiplere karşı eski danacı değil. Tabii eski danacı olsaydı biz aslında çok daha ondan verim alır ve rakiplerin, savunmaların korkulu rüyası olan Özcan Danacı için çok daha güzel şeyler söyleyebilirdik. Aslında yavaş yavaş miadını dolduruyor. Önümüzdeki sezon inşallah son sezonunda onunla ilgili özel bir video yapacağımı da söylemiştim. Bakın istatistikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir istatistiği var. Yine buna rağmen
özellikle sonradan oyuna girmesine rağmen, sonradan dahil olmasına rağmen, ilk 11'de başlamamasına rağmen yine 14 maçta 21 gol atmış bir oyuncu arkadaşlar. 7 maçta 8, 4 maçta da kupada 11 golü var Danacı'nın. Hakikaten çok özel bir oyuncuydu. Yani benim şu ana kadar Top 11'da hatırladığım daha evvelden bir Yaşar vardı. Yani bir iki isim hatırlayabilirim geçmişe yönelik ama 347 maç an itibariyle 892 tane gol rakip filelere ligde bırakmış. 171 maçta 291 5 gol. Eski adı Şampiyonlar Ligi, şimdiki Elit Lig diyelim. Kupada da yine keza öyle. 126 da 259 gol bırakmış bir isim. Gerçekten müthiş bir oyuncuydu değerli arkadaşlar. Ama maalesef ki görüldüğü gibi 2 sezon içinde futbolu bırakacak. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ben bu yeni arkadaşımızdan bir danacı olmasını hemen bekliyordum. Aslında bunda hata yapıyorum. Çünkü neden? Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için de bunu söyleyelim. Gençlik Akademisi'nden çıkan oyuncuların bir adaptasyon dönemi var. Orada takıma bir uyum sağlama dönemi var. İlk sezonlar genelde bocalıyorlar arkadaşlar. İlk sezonda bocalıyor. Aslında onları daha şöyle söyleyeyim, değişmeli olarak ilk sezon takımı hazırlamak daha makul ve mantıklı olabiliyor değerli kardeşlerim. Onun dışında dolayısıyla şimdi istatistiklerime baktığım zaman Danacı'dan sonraki artık şimdi ilk 11'imiz olan bu oyuncuya baktığım zaman 17 maçta 17 gol atmış, 2 asist. Aslında maç başına bir golü var. Ama rakipler tabii çok kuvvetli. Yani şimdiki oynadığımız sezon sonu belki bir analiz videosu yaparım sezon sonunda. Orada zaten sizler de göreceksiniz. Gerçekten artık ben dolayısıyla o kadar çok kupa aldık ki benim için bundan sonra mücadele önemli diyorum. Tabii ki zayıf rakiplerimiz de oluyor ama hakeza %60-70 çok kuvvetli rakiplerle oynuyoruz. Değerli arkadaşlar. Özellikle mesela ligde zor rakiplerle oynuyorum ve o maçlar hep böyle nedense 2-3 sezondur dikkat ediyorum. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Sezonun böyle ilk yarının son 3-4 günü sezonun son 3-4 gününe denk gelecek şekilde bir ayarlama oluyor. Nedense zor maçları hep böyle sonlara bırakıyorlar. Oradayız Top 11 diyeyim fikstür açısından. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki şimdi yeni gelen bir oyuncu, dolayısıyla tabii gençliği var. Gençliğinden dolayı antrenman alması daha güzel, daha iyi gelişiyor, daha sağlam gelişiyor. Ama bizim en büyük handikapımız nedir? Bizim gibi takımlar. Yani böyle çok üst düzey forvetti olmuş, sezonlar boyu onu taşımış bir forvetin arkasında ne oluyor? Hep böyle Danacı gibi, sizlerde de başka isimler vardır. Onlarla da ilgili bilgi yazarsanız sevinirim. Bunlar hep bir kıyaslama içine giriyoruz. Yani şimdi bu yeni oyuncu aslında için bir şanssızlık. Yani beklentimiz hep yüksek oluyor arkadaşlar. Doğal olarak hep yüksek oluyor. Onlardan bir danacı olmasını bekliyoruz. Veya sizde başka mevkilerde çok büyük hizmet vermiş oyuncular varsa, hani illaki santrfor açısından söylemiyorum bunu. Ben de danacı olduğu için söylüyorum. Zaten hepinizin ismini bildiği bir oyuncu olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla böyle oyuncuların arkasından gelen genç oyuncunun biraz işi zor oluyor açıkçana. Çünkü bizim beklentimiz, hep çıtamız çok yüksek olduğu için aynı şeyi ondan bekliyoruz. Hayır, olmaz arkadaşlar. Yani bu şekilde tabii ki olmuyor. Özellikle mesela değerli arkadaşlarım, konuyu da çok uzatmayalım. İlk sezon özellikle yeni başlayan arkadaşlar, ilk sezon altyapıdan çıkardığınız oyunculara direkt ilk 11 oynatmamaya özen göstermek lazım. Çünkü adaptasyon dönemleri var. Girdi çıktı yapabilirsiniz. Yedekten alabilirsiniz. Daha böyle rahat maçlarda onları kullanabilirsiniz. Ama ilk sezon gerçekten verim alması biraz zorlaşıyor. Danacı için söyleyeyim. Danacı
18 yaşında geldiğinden beri en yüksek verimi verdi. Ha böyle oyuncu aslında her zaman yakalayabilir misiniz? Bu zor. Ama normal standartlar için konuşmak istersem dolayısıyla çıkan oyuncunun her zaman böyle bir adaptasyon dönemi oluyor. Aşağı yukarı bu da bir yarım sezon veya bir sezon böyle gittiydi geldiydi. Takım içindeki değişimler içinde kullanmakta da fayda oluyor değerli arkadaşlar. İnşallah bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın, esen kalın. Bu arada arkadaşlar formasyonlarla istediğiniz bir şey varsa da formasyon videomuzda yoksa değerlendiririz, bakarız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.